Solverse Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Melis Azal Karagöz. Bugün bir röportaj için birlikte olacağız. Önemli, heyecanla beklenen bir projenin aslında nasıl ilerlediğini, ne aşamalarda olduğunu, neler vaat ettiğini konuşacağız. Eminim ki sizler de duymuşsunuzdur. Toncoin projesinden bahsediyorum. Toncoin Türkiye İş Geliştirme Direktörü Ömür Çataltepe'den ilk ağızdan alacağım aslında sürecin nasıl ilerlediğini. Hiç vakit kaybetmeden de yanıma almak istiyorum kendisini. Merhaba Ömür, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Melis. Herkese selamlar. Nasılsın? Yolunda mı her şey? Heyecanlı bir süreçtir diye İyiyim, tahmin teşekkür ediyorum. ederim. Evet, geçtiğimiz hafta Dubai'deydim. Şu anda Türkiye ile alakalı bazı operasyonel kararlar almamız gerekti. Bununla ilgili şu anda yoğun olarak çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle Türkiye bölgesi için. Harika. Şimdi Sizler de tabii keyifler yerinde durumu. evet biz de iyi çok şükür. Çok teşekkür ediyorum sorduğun için. Projeyi merak eden izleyicilerimiz var. O yüzden aslında temel bir soruyla başlayalım. Toncoin nedir diye soracağım sana öncelikle. Tabii. Toncoin 2018 yılında bizzat Telegram'ın kurucuları olan Durov kardeşler tarafından yazılan ve tabii daha sonrasında regülatörlerin ihtarlarıyla da Telegram'ın projeden resmi olarak ayrılmasıyla bugün Ton Foundation adını verdiğimiz bir topluluk tarafından geliştirilen ultra hızlı bir katman bir blok zinciri. Katman biri biz İngilizce'de Layer 1 olarak adlandırıyoruz. Terminolojik olarak da Ton aslında kendi blok zincirine sahip, kendi akıllı sözleşme diline sahip yepyeni bir ekosistem. Ve şu anda Ton'un en büyük partnerlerinden bir tanesi de Telegram. Şahane. Şimdi tabii süreç ilerledikçe aslında insanlar projeler konusunda fikir sahibi edindikçe en çok şuna dikkat etmeye başladılar. Bu projenin temeli nasıl? Bu proje hangi problemi çözecek ve nasıl bir katkı sağlayacak aslında hem yatırımcısına hem de ekosisteme. Dolayısıyla bu çok fazla önem kazanmaya başladı aslında. Projenin kalitesi buradan belli oluyor. O yüzden sana şunu soracağım şimdi. Toncoin'in amacı ne? Hangi sorunu çözmeye hedefliyorsunuz? Burada nasıl bir süreç var? Toncoin şu anda çok farklı bir vizyonla yola çıktı. Bugün birçok blok zinciri milyarlarca kullanıcıyı içeriye alabilecek kapasiteye sahip değil. Bugün Telegram'ın blockchain ürünlerinde Ton'u tercih etmesinin sebeplerinden birisi de Ton'un yüksek kapasitesi. Ton şu an yapı olarak bir aslında master chain. İlerleyen kısımlarda zaten bunlardan biraz daha teknik bir şekilde de bahsedeceğiz. Şu anda Ton arkasında Telegram var. Güçlü bir Web2 partneri olarak dünyanın en büyük üçüncü mesajlaşma uygulaması. 800 milyondan fazla kullanıcı ile beraber. Bizim yani en büyük amaçlarımızdan bir tanesi bu kitleyi ve bütün aslında daha doğrusu bütün dünyayı Web3 ile tanıştırmak, ton ürünleriyle tanıştırmak. Ama ağırlıklı olarak şu anda en popüler kısımlardan bir tanesi de Telegram'da Web3'ün ton ile inşa ediliyor olması. Ee, Yani şu an projenin en büyük vizyonlarından bir tanesi bu. Fakat master chain yapısı olması sebebiyle de bir kripto paraya değil, blok zincirlerine dahi ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Ya, yaklaşık bir 5 aydır, 6 aydır aktif olarak iş geliştirmeye başlandı. Şu anda yoğun bir yol haritasıyla beraber vizyonumuzu daha da genişletmeyi planlıyoruz son vakıf olarak. Şimdi aslında birazcık daha ekibin içine girelim isterim ben. Tom Vakfı'na öncülük eden ekipten bize birazcık daha detaylı bahsedebilir misin? Tabii Ton'un şu anda founding takımında yani kurucu takımında vk.com'un Rusya'nın en popüler sosyal medya platformlarından birisinin eski CEO'su founding takımımızda Andrei Rogozov. Kendisi aynı zamanda çok iyi bir geliştiricidir ve şu anda Tonkeeper adını verdiğimiz non-custodial cüzdanımızın da ana geliştiricisidir. Ve aynı zamanda Telegram ekosisteminin kalbinden gelen çok güçlü developerlar da bizim yine çekirdek geliştirici takımımızda yer alıyorlar. Ve genel anlamda vakıfın diğer takımında da iş geliştirme departmanları var. Şu anda 7 bölgede iş geliştirme müdürleri var ve bu bölgelerdeki genişleme politikalarını bu BD'ler belirliyor. Örnek olarak Türkiye'deki iş geliştirme ve bölgesel genişleme politikalarını ben şu anda yürütüyorum. Ağırlıklı olarak bu şekilde danışman kurulumuzda da önemli isimler var. Örnek vermek gerekirse Bill Keane, Nest Labs'in eski head'i şu anda Ton Vakfı'nın danışman kurulunda bulunuyor. Yani bu tarz isimlerle biz en iyi ürünleri sunmayı amaçlıyoruz aslında ve topluluğa da büyük imkanlar sunmayı amaçlıyoruz. Hem hibe programımızla hem de venture yatırımları yaptığımız programlar vasıtasıyla.
Hem yatırımcılar hem de aslında işin uzman kadrosu projeleri incelerken işin finansal yapısını çok merak ediyorlar. Çünkü orada da bir güç olması tabii ki önemli başlangıç aşamasında. Biraz bence oraya da girmemiz lazım projeyi daha iyi anlamak için. Finansal yapınız nasıl, kaynaklar neler? Şöyle anlatabilirim. Ton Vakıfı'nın kendi rezerv ve ton coin. Tondan fazla bir rezerv mevcut ve bu rezervler ton ekosistemine adanmış rezervler. Bugünkü değeri de yaklaşık 1 milyar dolardan fazla bir rakama tekabül ediyor. Ve aynı zamanda bizim venture yatırımları yaptığımız bir programımız daha var. O da Toncoin Fund. Buradaki rezerv ise yaklaşık olarak 250 milyon dolar büyüklüğünde. Bütün bu fonları biz ton ekosistemine en büyük katkıyı ekosistem projeleriyle sağlamak için kullanmak istiyoruz. Yani Telegram üzerinde uygulamalar geliştirecek olan kişiler ve bütün blok zincir ürünleri aslında hemen hemen Web3 sınıf prensiplerine uyan bütün bu projeler bizim rezervlerimizden de fayda görebilirler. Ağırlıklı olarak bu şekilde bizim rezervlerimiz. Peki hangi diğer projelere yatırım yapıyorsunuz? Şöyle biz Ton Vakıfı olarak infrastructure yani altyapı projelerine, DeFi projelerine ve utility'leri yani kullanım alanları güçlü olan NFT'leri, social FI projelerine ve aynı zamanda DAO'lara, oyun projelerine yatırımlar yapıyoruz, hibeler sağlıyoruz. Buna şöyle güzel bir örnek vermek istiyorum. Bugün Telegram üzerinden oyun oynayabiliyorsunuz. Yani bu aslına bakarsanız dünyadaki en büyük messenger uygulamalarına baktığınız zaman burada çok benzersiz bir özellik var. Çünkü WebGL teknolojisini kullanarak bir Unity oyununu bile Telegram'dan şu an çalıştırabiliyorsunuz. Bu aslında gaming sektörüne yapacağımız bu yayın üzerinden büyük bir çağrı. Bugün Telegram üzerinde oynayabilirsiniz. Oyunlarda ton ekonomisini kullanabilirsiniz. Ve bizler de açıkçası Ton Vakıfı olarak bu tarz projeleri, değerli projeleri desteklemekten çok mutlu oluruz. Çünkü bunlar yüksek kaliteli projeler. Biz yani bu alanlardaki projeleri destek olmak bizim vakıfımızın, topluluğumuzun daha doğrusu var olmasının en büyük sebebi. Şahane. Şimdi bir de tabii işin Layer One kısmı var. Orayı birazcık daha deşmek isterim ben. Çünkü sizin zannediyorum proje olarak diğer Layer One'lardan bir farkınız olacak teknik olarak da. Orayı biraz açabilir Doğru. miyiz? Tabii Melis şöyle anlatabilirim. Şu an ton diğer Layer 1'lerden ayrılan en büyük özellik olarak şunu söyleyebilirim. Bir master chain. Yani biz Ton'a blockchain'lerin blockchain'i diyebiliriz. Böyle bir imkanımız var. Ama diğer Layer 1 projeler ağırlıklı olarak single blockchain yani tekil blockchain olarak da geçiyorlar. Bu önemli bir ayrılık aslında. Birkaç teknik detay vereceğim. Bunlardan bir tanesi shard chain özelliğimiz var. Bunlar daha çok developerlara hitap eden konular. Diğer özelliğimiz de akıllı sözleşmelerimiz. Bunlar sonradan değiştirilebiliyorlar. Yani değiştirilemez bir yapıda değil. Bugün bir akıllı sözleşme yazdınız. Bunda bir güncelleme yapmak istiyorsunuz. Bunun için sizin yeni bir akıllı sözleşme yazıp bunu blockchain'de derleyip bütün o sözleşmeyi kullanan herkese o yeni sözleşmeyi taşımak gibi bir derdiniz olmuyor. Bu tamamen opsiyonel bir şey. Diğer özelliklerden bir tanesi de Ton aslında biraz daha vertikal bir yapıda. Yani şöyle de söyleyebilirim. Ton blok zincirindeki bütün işlemler ton blok zincirine birer dikey blok zinciri olarak ekleniyor. Yani bu zincirin dikey halkaları haline geliyor. Bu yapıdan dolayı da ton blok zincirinde mükemmel bir işlem kapasitesi var. Diğer konulardan, diğer farklardan bir tanesi de aslında pazarlama diyebiliriz, topluluk gücü diyebiliriz. Çünkü bugün ton en büyük partnerlerinden birisi Telegram. Yani bugün bir proje kalkıp dediği zaman ben bir stable coin çıkartacağım. Örnek olarak işte ben bir dolar kripto varlığı çıkartacağım. Bunu dolara endeksleyeceğim. Süper. Teknolojisi de çok güzel olabilir. Peki bu ürünü kim kullanacak? Kime kullandıracaksınız? Neden bu insanlar bu ürünü kullanmalı? Buradaki en büyük farklarımızdan bir tanesi de bizim en büyük destekçilerimizden bir tanesi dünyanın en büyük üçüncü mesajlaşma uygulaması. Yani Ton şu anda ürünlerini Telegram'ın desteği devam ettiği müddetçe 800 milyonluk bir kitleye sunabilecek güce sahip. Yani burada bu insanları aslında biz Web3'te tanıştırabilecek en büyük potansiyele sahip olan blok zinciri olduğumuzu düşünüyoruz. Dediğim gibi yani ağırlıklı olarak teknoloji, topluluk gücü ve pazarlama gücü de diyebiliriz. Tabii bunlar göreceli kavramlar ama bunlar benim bir topluluk üyesi olarak şahsi düşüncelerim diyebilirim. Şimdi biraz da Türkiye tarafına dönelim mi? Çünkü Türkiye'deki faaliyetleriniz de son derece önemli. Ne gibi faaliyetler düzenleyeceksiniz? Ne aşamada şu anda? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Kripto ekosistemine genel baktığımız zaman Türkiye çok önemli bir konumda. Hem yatırım büyüklüğü boyutunda hem geliştirici kaynakları boyutunda. Yani
Bugün hemen hemen bütün majör borsaların Türkiye'de yerel borsa açması ya da Türkiye'de bir operasyon takımı kurması, iş geliştirme takımı kurması, bütün bunların aslındaki sebebi Türkiye'nin çok büyük bir pazar olmasından kaynaklanıyor. Türkiye çok kıymetli bir ülke. Bunu bir Türk olduğum sebebiyle söylemiyorum sadece. Ama Türkiye teknolojik anlamda da büyük bir potansiyele sahip. Türkiye'de çok ciddi bir yazılımcı nüfusu var. Özellikle Web2 tarafında. Yani bugün C Sharp, PHP ya bu tarz programlama dilleriyle üretilecek ürünler anlamında söylüyorum. Çok ciddi bir iş gücümüz var. Çok ciddi bir kapasitemiz var. Bizim şu an Türkiye pazarındaki en büyük önceliklerimizden birisi bir kuluçka merkezine sahip olmak. Ton ekosisteminde projeler geliştirebilecek girişimcilere destek olmak ve bunlara gerektiği yerlerde yatırım sağlamak, ton blok zinciriyle alakalı teknik konularında onlara destek olmak. Özellikle topluluğumuzdan dahi destek alamadıkları çok ekstrem durumlar olabiliyor akıllı sözleşme dilimizle ilgili. Bu durumda bize gelebiliyorlar. Biz bizzat çekirdek takımımızdan dahi destek talep edebiliyoruz bu noktada. Önemli olan şey bu topluluğun tutkunları olmak. Şöyle bir örnek de verebilirim. Şu anda bir projeniz olmayabilir, bir geliştirici için söylüyorum. Bir projeniz olmayabilir, bir proje fikriniz olmayabilir. Önemli değil. Akıllı sözleşme dilimiz olan Fancy'yi öğrendiğiniz zaman ekosistemimizde biliyorsunuz bir yatırım rezervimiz var ve bu rezervle çok sayıda projeyi beslemeyi düşünüyoruz. Şimdi bu projelerin geliştirici ihtiyacı olacak. Siz Fancy'yi öğrendiğiniz zaman siz aslında burada istihdam olma imkanına da sahip olacaksınız. Bu Türkiye pazarı için aslında biz şunu söyleyebiliriz. Benim en öncelikli görevim Türk pazarında geliştiricilerin istihdam olması, girişimcilerin projelerini yapabilmeleri için onlara yatırım sunulması, mentörlük sağlanması. Çünkü danışman kurulumuzda çok ciddi isimler var. Bu isimlerden ve bütün takımımızdan aslında böyle bir seferberlik isteyip Türk geliştiriciler için bu destekleri sağlamak istiyoruz. Yani bunun bir farklı boyutu daha var. Şu anda Telegram'da bir doğrulanmış bir cüzdan var. Bu da ilerleyen sorularda daha detaylı değinme fırsatımız olursa bahsederiz. Telegram'daki Wallet yani Wallet projesi. Bu projeden de aynı şekilde Türk yatırımcılara araçlar sunmayı planlıyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak, onların Web3 ekonomisine dahil olmasını kolaylaştıracak çalışmalarımız, gelişimlerimiz de olacak. Ağırlıklı olarak Türk pazarıyla böyle planlarımız var. Çok iyi. Geliştiriciler için gerçekten bu destek beni çekti açıkçası. Çünkü çok duyuyorum aslında. Çok ciddi bir havuz var, çok ciddi bir beyin kapasitesi var. Türkiye'de ancak yeterince fırsat bulamıyorlar. Dolayısıyla gerçekten mühim bir şeymiş Doğru. bu. Açıkçası hoşuma gitti. Şimdi Telegram'dan bahsettim aslında. Telegram üzerinden kripto para yatırımcılar için neler yapacağınıza çok çok az değindim ama şimdi Telegram gücünüzü biraz daha konuşmak isterim. O noktada kripto para yatırımları için, yatırımcıları için daha doğrusu ne gibi çalışmalar yapmayı planladığınızı birazcık daha senden detaylı şekilde öğrenebilme şansın var mı? Tabii şöyle anlatabilirim. Bugün Telegram'da yeni bir teknoloji geldi. Bunun adı Telegram Web Apps. Yani şimdi muhtemelen herkes Telegram'da botları kullanmıştır en az bir defa. Şimdi baktığınız zaman botlarda ne oluyordu? Butonlara tıklıyoruz. Bu butonlar da mesaj halinde bizle iletişim kuruyorlardı botlar. Tamamen butona tıkla veya bir mesaj yaz. Tamamen böyle bir interaksiyon vardı. Yani kullanıcı böyle kullanıyordu. Haliyle kısıtlı bir yapı vardı. Şimdi Web Apps'te gelen teknolojiden bahsedeyim. Şu anda Telegram üzerinden web sitesi tasarlar gibi botlar tasarlayabilirsiniz. Web Apps teknolojisinde Burger King adında bir bot var. Yani Burger King'in B'sini D yapıyoruz ve bu botu inceliyoruz. Bu bottan Telegram web sitesinde neler yapılabileceğini görebilir herkes. Bizzat şu anda deneyebilir. Şu anda bu teknolojiyle herkes istediği uygulamayı hemen hemen geliştirebilir. Bir kişi kalkıp ben bir NFT Launchpad yapmak istiyorum derse böyle bir Launchpad'i tasarlayabilir. Bir arayüzü olabilir, bir tasarımı olabilir. Veya başka birisi kalkıp diyebilir ki ben Telegram'da bir Launchpad yapmak istiyorum. Bunu da yapabilir. Yani biz şu anda aslında çok güzel bir adaya sahibiz ama bu adada bunları inşa etmesi gereken kişiler bizim topluluğumuz. Yani biz Ton Vakıfı olarak bu tarz şeyleri inşa etmeyi kendimiz değil bizzat topluluğumuzun, girişimcilerin yapmasını istiyoruz. Çünkü bu herkese açık bir dünya. Yani herkes istediğini burada inşa edebilmeli. Bize düşen görev de bunu bu şekilde sağlamak. Dediğim gibi yani bu minvalde isteyen herkes dilediği şekilde Telegram ve web geliştirebilir. Böyle bir teknolojik altyapımız var, böyle bir desteğimiz var. Telegram Wallet kısmını unutmadım. Onu birazcık daha şimdi senden detaylı şekilde öğrenmek istiyorum. Nedir bu Telegram Wallet? Nasıl avantajları var? Tamam ondan bahsedelim. Şimdi Telegram üzerinde bir cüzdan var ve doğrulanmış bir cüzdan.
Bu cüzdan aslında custodial ve regülasyonlara tabi bir cüzdan. Telegram üzerinden @wallet yazdığınız zaman bu cüzdana erişebilirsiniz. Bu cüzdandan ton alabilirsiniz. Kart üzerinden alım yapabilirsiniz. Tether alabilirsiniz ve hatta son zamanlarda gelen çok iyi bir özellikten bahsedeyim. Bir Telegram kullanıcısı başka bir Telegram kullanıcısına Tether transfer edebilir. Burada çok güzel bir aslında servis oluştu çünkü yani Telegram'ın dışına çıkmadan direkt Telegram üzerinden konuştuğunuz birisini hemen bir varla transfer edebiliyorsunuz. Böyle bir imkan var. Mesela bir Tether varsa cüzdanınızda bunu ton ile swap edebilirsiniz, tona dönüştürebilirsiniz veya başka cüzdanlara transfer edebilirsiniz. Yani burada aslında çok güzel bir ürün var. Çok basit bir ürün var. Kullanması basit bir ürün. Ve ben ilerleyen dönemlerde bu ürünün daha da kolaylaşacağını, daha çok özellik geleceğini de düşünüyorum. Bakalım zaman bize gösterecek. Temel özellikleri ve projenin ne olduğu yani açık şekilde, basit şekilde böyle anlatılabilir. Şahane. Şimdi birazcık da aslında ben finans tarafına dönmek istiyorum. Çünkü biliyorsun özellikle geçtiğimiz yıldan beri merkeziyetsiz finans çok fazla konuşuyoruz. DeFi dediğimiz orada yeni bir dünya, yeni bir teknoloji ve dolayısıyla yeni fırsatlar havuzu var aslında. Ve özellikle son zamanlarda DeFi DEX'leri de çok büyük bir büyüme gösteriyor. Şimdi bu noktada Ton Vakfı'nın ne düşündüğünü merak eder diye düşünüyorum yatırımcılar. Siz gelecekte DeFi DEX'lerinin finansal piyasaları nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bununla ilgili nasıl hamleler yapmayı planlıyorsunuz? Şöyle, bizim ekosistemimizde halihazırda birkaç DeFi DEX platformu var. Bunlardan bir tanesi StoneFi, diğeri de Megaton Finance. Şu anda aslında bizim yaklaşımımız açık açık şunu gösteriyor. Biz aslında Web3 prensiplerine sıkı sıkıya tutunan bir topluluğuz. Yani tabii Web3'ün DeFi platformlarından, DEX'lerden ufak farklılıkları var temelde. Ama temel prensipte hepsi aynı yere çıkıyor. Çünkü biz merkeziyetsiz bir dünya inşa etmek istiyoruz. Şu anda bu aslında Ton Foundation ve Toncoin Fund'ın, bu arada Toncoin Fund bizim venture yatırımı yaptığımız programın ismi. Yani toncoin.fund yazdığınız zaman venture programımızın bütün landing page'i olan bütün bilgilendirme sayfalarını web sitesinden görebilirsiniz. Bu iki programın yatırım alanlarından bir tanesi DeFi projeleri ve DEX'ler. Yani biz elbette bu tarz projelere de inanıyoruz. Tabii bu projelerin ufak problemleri olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de e, yeteri kadar anti-money laundering, yani kara para aklamayla mücadele noktasında çok başarılı olamıyor bu projeler. Çünkü merkeziyetsiz olmak mecburiyetinde. Bu da aslında biraz daha işin regülatif boyutunu zorlaştırıcı hale getiriyor. Fakat blockchain özgür bir dünya. Şu anda DeFi IDEX platformları inşa edilebilir. Ancak bizim genel yaklaşımımız merkeziyetsiz uygulamalar ve merkeziyetsiz borsaların da elbette dünyaya değer katacağı yönünde. Evet, özellikle merkeziyetsiz aslında bir dünyanın içinde bu kadar fazla merkezi isim görmemiz de ve bunun sorunlarını yaşamamız da dediğin Evet. şeyin önemini anlatıyor bize. Birazcık da teknik altyapısına bakmak lazım aslında projenin, onu da merak ediyorum. Nasıl bilgiler verebilirsin o noktada bize altyapı kısmında? Şöyle, Ton'un kendi akıllı sözleşme dili var. Bu da Fancy adında. Hatta bir dil daha var ama onun kaynakları çok değil. Çünkü gerçekten çok zor bir dil. Fancy bizim en çok kullanılan akıllı sözleşme dilimiz. Fifth bizim en az kullanılan ama en teferruatlı akıllı sözleşme şu an ekosistemde. Şu anda Fancy ile ihtiyacınız olan bütün akıllı sözleşmeleri Ton blok zincirinde yazabilirsiniz. Bu akıllı sözleşmeler Ton üzerinde yazılabilir. Ton'un sanal makinesinde derlenebilir. Biz şu anda EVM compatible değiliz. Böyle bir durum var. Dolayısıyla Ton'da bir şeyler inşa etmek istiyorsanız Ton'un teknolojisini, Ton'un akıllı sözleşme dilini öğrenmeniz gerekiyor. Yakın zamanda EVM için bir workchain gelebilir. Ancak bunun zamanı ile ilgili bir net bilgi belirtemiyorum. Birkaç teknik detaydan daha bahsedelim. Ton üzerindeki akıllı sözleşmeler asenkron yapıdadır. Yani bir akıllı sözleşme çalışmak için kendisinden öncekilerin onaylanmasını beklemek zorunda değil. Asenkron bir şekilde, dağınık bir şekilde gidebilir. İkinci özellik de aslında burada bu akıllı sözleşmeler ileride güncellenebilir. Yani siz bugün bir DeFi kontratı yazdınız ve bu kontratta bir güncelleme yapmanız gerekti. Bu kontratı bir ay sonra değiştirebilirsiniz, bir yıl sonra değiştirebilirsiniz. Burada böyle bir opsiyon var. Ve aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğimiz gibi Telegram ve Webs'te güzel bir teknoloji. Bu teknolojide bir şeyler geliştirmek istiyorsunuz Ton'u kullanarak. Peki Ton'u nasıl kullanacağız? Ton Keeper adlı cüzdan şu anda Telegram ve Webs'e
entegre edilip uygulamalar yazılmasını mümkün kılıyor. Burada böyle bir teknik açı var. Telegram'da bir uygulama geliştirmek istiyorsanız ve bir blok zinciri entegre etmek istiyorsanız ToneKeeper'ı entegre edebilirsiniz. ToneKeeper sayesinde akıllı sözleşmeler çağırabilirsiniz. Birisine ton gönderebilirsiniz, ton alabilirsiniz. Yani Telegram'da cüzdan bile oluşturabilirsiniz. Hatta şöyle bir açıyla geleyim. Siz bugün Telegram'da bir borsa kurabilirsiniz. Yani yapılabilecek şeylerin gerçekten bir artık sınırı kalmadı bu Telegram ve Webs'le beraber. Bunlar teknik detaylar ama bu arada bununla alakalı sorular olduğu takdirde Ton Türkiye Telegram kanalına gelip buradan dilediğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. Çünkü çok fazla konu var. Hepsinde aynı anda konuşmak pek mümkün olmuyor. Yani bu sorunun cevabı da bu şekilde. Tamam, şahane. Şimdi projenin tabii ki teknik kısmı sağlam, finansal kısmı sağlam, vakıf kısmı sağlam tabii ki ama kullanıcılar da her geçen gün birazcık daha aslında akıllanıyorlar ve projeleri deşmeye başlıyorlar. Vakfın sistemini deşmeye başlıyorlar. O noktada kullanıcıları teşvik etmekte, onları nasıl projeye çekeceğini, projenin doğru stratejilerle ilerletiyor olması da son derece önemli. Biraz şimdi kafası karışan bu noktada izleyicilerimiz için bir soru sormak isterim. Kullanıcıları nasıl teşvik edeceksiniz? Bu noktada onlarla işbirliğiniz ve onlar için aslında birazcık daha yararlı, faydalı olabilecek ya da onları çekebilecek mevzular nedir projede? Vakıf olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle, bizim ekosistemimizde inşa edilecek olan projeler, yani biz aslında iki kategoride finansman yapıyoruz. Birinci kategori, tamamen kamu yararına hizmet edecek projelere Ton Grants programı adı altında hibeler veriyoruz. Ve bu hibelerle kamuya, topluluğa, kullanıcılara hizmet edecek projeleri inşa edilmesine destek oluyoruz. Bu projeler kullanıcıları teşvik ediyor. İkinci konuda, aslında ikinci alanda yatırım yaptığımız kar amacı güden organizasyonlar. Bunlar da aslında yine kullanıcılara hizmet ediyorlar fakat burada belli bir kar amacı güdülüyor. Dediğim gibi yani şu an iki temel fonlama programının çatısı altında kullanıcılara hizmet edecek, kullanıcıların etkileşime gireceği ürünler geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Ve şundan da bahsedebiliriz. Bugün Telegram'da bu tarz uygulamaların inşa edilmesi büyük kolaylık. Mesela birisi bir borsa kurmaya karar verdi. Şimdi borsa için yeni bir mobil uygulama yazması gerekiyor. Yani bu kullanıcı kalkacak App Store'dan bu borsanın uygulamasını indirecek. Ayrı ayrı süreçlere dahil olacak. Ama bu uygulamayı Telegram'da yaparsa bu borsa, Telegram'ın müşteri kitlesine, kullanıcı kitlesine erişim hakkı olacak ve bu kullanıcıyı yormayacak. Yani kullanıcı tekrar uygulama indirmeyecek, telefonunda yer kaplamayacak. Her şey Telegram'ın cloud'unda saklanacak ve daha kolay, daha kullanıcı dostu bir şekilde hizmette sunulacak. Yani bu yapı da bu şekilde açıklanabilir aslında. Biraz da topluluk tarafından bahsedelim mi? Vakfın topluluğu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ya da Ton Vakfı'na nasıl katkıda bulunulabilir? Şöyle anlatalım onu da. Şu an Ton topluluğunda yatırımcılar var, geliştiriciler var, Ton'un tutkunları var. Ton'u seven insanlardan bahsediyorum. Herkes mutlaka bir tane alandan katkıda bulunuyor. Örnek olarak yatırımcılar nasıl katkıda bulunabilir? Topluluğumuza gelebilirler. Topluluğumuz içerisinde bir yatırımcı diğer yatırımcıya sorularını sorabilir, onun görüşlerini alabilir. Yani burada aslında toplulukta yatırımcılar birbirlerine yardımcı da olabiliyorlar. Bilgilendirici içerikler paylaşabiliyorlar. Moderatörlerimize bile gerek kalmayabiliyor. Öyle durumlara şahit oluyoruz. Geliştiriciler neler yapabilir? Ya ben de bu arada bir geliştiriciyim. Normalde benim asıl mesleğim iş geliştirme değil, yazılım geliştirme. Yani bir geliştirici olarak en çok söyleyebileceğim ortak nokta şu. Geliştiriciler devamlı birbirine yardım ediyor. Bugün Stack Overflow adını verdiğimiz bir platform var. Orada milyonlarca, belki milyarlarca developerların sorduğu sorular var. Şimdi geliştiriciler de birbirlerine teknik konularda yardım ediyorlar. Bir geliştirici takıldığı yeri topluluğa soruyor. Topluluk üyeleri birbirlerine yardım ediyorlar. Böyle bir dayanışma oluşuyor. Yani aslına bakarsanız bizim için çok kıymetli bir şey. Birbirine destek olabilen bir topluluğa sahip olmak. Yani bugün birisi ben Fancy'yi öğrenip Tonda akıllı sözleşme yazmak istiyorum dediğinde ona yardım edecek bir sürü topluluk üyesi var. Harika. Şimdi proje iddialı, evet, zaten sorduğum sorularda da tatmin edici cevaplar aldım açıkçası ama siz ne düşünüyorsunuz? Ton Vakfı olarak geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz projenin? Ne gibi bir gelişmelerin beklediğini düşünüyorsunuz ilerleyen süreçte? Şimdi şöyle bizim oldukça dolu bir yol haritamız var. Bu yol haritamızdaki en önemli maddelerden bir tanesi bridge'ler. Mesela biz bu yıl Polygon, BNB ve Bitcoin ve Ethereum ve Ton arasında bir bridge kurulmasını, bir köprü kurulmasını amaçlıyoruz. Bu bizim yol haritamızın önemli ayaklarından bir tanesi ve böyle olduğu zaman diğer blok zincirlerinden Ton'a bir varlık akışı gerçekleşebilecek. Aynı şekilde Ton'dan da dışarı bir varlık akışı gerçekleşebilecek. Yani biz Ton ekonomisini olabildiğince kapsamlı, ayakları yere basan bir ekonomi olması
hayalini kuruyoruz. Yani Ton Vakfı olarak biz zaten kar amacı gütmeyen bir topluluğuz ve bizim bütün rezervlerimiz tonun geliştirilmesine adandı. Şu anda örnek olarak şöyle bir konudan da bahsedebiliriz. Ton Vakfı bu rezervleriyle geliştirilmesine öncülük edeceği projeler. Bu projeler Telegram'da bir ekonomi inşa edecek. Ve Telegram'daki bu ekonomi ton üzerinde inşa edileceği için tonda oldukça sürdürülebilir, uzun uzun yıllar, yani sürdürülebilirden kastım bu işin sonsuza kadar gitmesinden bahsediyorum. Böyle bir modele de sahip olunabilir. Yani biz ağırlıklı olarak sürdürülebilir bir yapı kurmaya gayret ediyoruz. Ton blok zincirine bütün bu yetenekleri kazandırmak istiyoruz. Çünkü yani her blok zincirinde birçok teknolojik eksiklik var. Bunları da kabul etmek lazım. Biz de bütün eksikliklerimizi kapatıp tam yetenekli, tam teşekküllü bir blok zinciri miras bırakmak istiyoruz aslında topluluğa. Topluluğun olan bir blok zincirini yine topluluğa bırakmak istiyoruz. Harika. Şimdi artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz röportajın. Telegram mevzusunu bir deşmek istiyorum son olarak. Telegram'la Ton'un ilişkisi tam olarak Tabii. nasıl? Telegram nasıl bir katkı sağlıyor? Karşılığında Ton nasıl bir katkı sağlıyor Telegram'a? Belki o konuda bazı soru işaretleri kalmış olabilir izleyicilerimize. Tabii. Şöyle bir altını çizelim. Ton Telegram'ın değil. Çünkü yani genellikle internette işte baktığım zaman yorumlara veya toplumumuzdaki mesajlara baktığım zaman şunu görüyorum. İnsanlar Ton'u Telegram'ın zannediyor. Ton merkeziyetsiz bir proje. Ton'un üzerinde hiçbir otorite olamaz. Yani Telegram bizim partnerimiz. Telegram'da neler yapıyoruz onlardan bahsedelim. Telegram üzerindeki Web3 uygulamaları Ton kullanılarak yazılıyor. Böyle bir durum olduğunda da Telegram aslında 800 milyonluk kitlesini Ton blok zincirinin desteğiyle, gücüyle, güvenliğiyle bu insanlara sunmuş oluyor. Yani Ton'un tercih sebebi olmasından bir tanesi burada bir yakınlık var. Bir aslında organik bir ilişki var. Bu da projenin bizzat Telegram'ın kurucuları tarafından temel olarak yazılması. Bunu söyleyebiliriz. Diğer sebeplerden bir tanesi Ton'un kapasitesi çok büyük. Bir master chain olduğu için Telegram'daki bu 800 milyonluk kitleye biz blok zincirimizin bütün bu ürünleri kesintisiz ve ultra hızlı bir şekilde sunabileceğini canı gönülden inanıyoruz. Yani bugün Telegram'da bir wallet var, bir cüzdan var ve bu cüzdan tondan gücünü alarak çalışıyor. Telegram'da bir oyun marketplace'i var ve bu tonla çalışıyor. Ton Play yazdığınız zaman Telegram'da onlarca oyun oynayabilirsiniz ve bu oyunlarda yine Ton'un güvenliğiyle Telegram'da buluşturuluyor. Ağırlıklı olarak bu şekilde güzel bir destek sağlıyor diyebiliriz Telegram burada. Ama bir otorite söz konusu değil. Şahane. Çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Kıyıda köşede kalmış, bir dakika şunu da bir söylemek lazım dediğim bir şey var mıdır? Son cümlelerini de öyle alalım. Yoksa da kullanıcılara neler söylemek istersin onu alalım cümlelerini. Tabii ben evet, son olarak şundan bahsedebilirim. Bizim Telegram'da bir topluluğumuz var. Ton'la ilgilenen herkes topluluğumuzun bir parçası olabilir. Öğrenmek istediğiniz bütün soruları bize sorabilirsiniz. Şeffaf bir şekilde. Biz yani sizlere ekosistemle tanıştırmaktan mutlu oluruz. Ve bu arada ben çok teşekkür etmek istiyorum size ve Solverse Digital'e. Çok kaliteli bir röportaj oldu. Sorulardan ötürü de çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hemen hemen her noktaya değinme fırsatımız oldu. Umarım daha fazla soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa da herkesi topluluğumuza bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum akıcı cevapların, bilgilendirici cevapların için. Toncoin Türkiye İş Geliştirme Direktörü Ömür Çataltepe'den ilk ağızdan aldığım cevapları sizler için. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Şahane geçsin. Ve çok iyi az önce de bahsettiğin gelecekteki planlarınızı hayata geçirmeniz dileğiyle diyorum sana. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Toncoin'den, Ton Vakfı'ndan bahsettik. Nasıl bir proje, nasıl gelecek vaat ediyor, kullanıcılar için nasıl avantajlar var? Hepsini detaylı şekilde sormaya çalıştım sizler için. Solverse Digital YouTube kanalında yayınlandı videomuz. Röportajımız umarım tatmin etmiştir sizleri. Ben Melisa Zal Karagöz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Şahane bir gün olsun sizler için.